Dijital medyanın en önemli özelliklerinden biri bilgi üreticilerinin sayısının artması ve çeşitlenmesi. Eskiden medya kuruluşları toplumu bilgilendirme ve haberleri yaymada neredeyse tek sorumluyken şimdi sosyal medya kullanıcıları, influencerlar, bağımsız gazeteciler ve topluluklar da bu rolü üstlenebiliyor. Bu yeni medya aktörleri geleneksel medya ile karşılaştırıldığında daha çeşitli, özgür ve hızlı içerik üretebiliyorlar. Dijital medya hızla gelişen yeni teknolojilerle şekilleniyor. Algoritmalar, yapay zeka ve botlar bilgiyi analiz etme ve yayma şeklimizi köklü bir şekilde değiştiriyor. Sosyal medya platformları kullanıcılarının etkileşimleri üzerinden içerik önerileri sunmayı hedefliyor. Bunun için de algoritmalar kullanıcılara içerik sunarken onların ilgi alanlarına dayalı öneriler yapıyor. Böylece kullanıcılar platformda daha fazla vakit geçirirken yalnızca ilgilerini çekecek, onlara hitap eden içeriklerle karşılaşıyorlar. Tüm bu süreç hem bireysel bilgi tüketim alışkanlıklarını hem de toplumsal algıyı doğrudan şekillendiriyor. Sosyal medya platformlarında popüler içerikler daha fazla görünürlük kazanırken bu içerikler çoğunlukla sansasyonel, duygusal veya dikkat çekici olurlar. Duygusal açıdan etkileyici içerikler kullanıcıları daha çok cezbettiği için hızla yayılır. Yanlış bilgiler özellikle kriz dönemlerinde hızlı bir şekilde yayılarak toplumsal karışıklık yaratabilir. Örneğin seçim dönemlerinde manipülatif ya da yanıltıcı içerikler viral hale gelirken sağlık krizlerinde doğruluğu teyit edilmemiş bilgiler de hızla paylaşılabilir. Algoritmalar genellikle etkileşimi artıran ve dikkat çeken içerikleri öne çıkardığı için bu tür içerikler daha fazla kişiye ulaşabilir. Bir diğer önemli konu filtre balonu ve yankı odası kavramları. Algoritmalar kullanıcıların ilgi alanlarına göre içerik önerileri sunduğu için bu durum onları yalnızca dar bir bilgi çerçevesine sıkıştırabilir. Filtre balonları kullanıcıların sadece kendi bakış açılarını destekleyen içerikleri görmesini sağlar, farklı bakış açıları görünmez hale gelir. Yankı odaları ise benzer görüşlere sahip kullanıcıların etkileşim kurduğu kapalı bir ortam yaratır. Kullanıcılar kendi görüşlerini sürekli pekiştiren içeriklere maruz kaldıkları için farklı görüşlere karşı duyarsız hale gelebilirler. Bu yapı toplumsal kutuplaşmayı pekiştirebilir ve insanların daha geniş bir perspektife ulaşmalarını engeller. Platformlar sürekli olarak içerik önerileri sunar. Örneğin bir videoyu sonuna kadar izlediğinizde bu türde başka videolar önerilir. Aynı şekilde Instagram'da sürekli benzer türde fotoğraflar, TikTok'ta da benzer içeriklerle karşılaşırsınız. Bu sistemin amacı kullanıcıyı platformda daha uzun süre tutmaktır. Ancak bu algoritmalar bazen sadece kullanıcının ilgisini çeken içerikler gösterir ve diğer içerikler neredeyse görünmez olur. Algoritmalar öncelikli olarak kullanıcı ilgisini çekmeye ve etkileşimi artırmaya odaklanır. Bu yapı ekonomik çıkarlarla doğrudan bağlantılı. Kullanıcının daha fazla içerik tüketmesi reklam gelirlerinin artmasını sağlar. Bu nedenle dikkat çekici, duygusal ve sansasyonel içeriklerin öne çıkması algoritmik işleyişin doğal bir sonucu. Bir örnek verecek olursak, clickbait yani tık tuzağı olarak tanımlayabileceğimiz içerikler, bir diğer deyişle kullanıcıları tıklamaya zorlamak amacıyla kullanılan yanıltıcı başlıklarda yanlış bilginin yayılmasına sebep olabilir. Clickbait genellikle içeriklerin tıklanma oranını artırmak amacıyla oluşturulan, sansasyonel ve yanıltıcı başlıklarla sunulan içeriklere denir. Bu tür içerikler kullanıcıların ilgisini çekmek için duygusal tepkiler uyandırır ve merak duygusunu tetikler. Ancak içerik genellikle başlıkta vaat edilen bilgiyi sağlamaz ya da abartılı bir şekilde sunar. Clickbait içerikler genellikle yanlış bilgilerin yayılmasına yardımcı olur. Çünkü dikkat çekici başlıklar yüksek etkileşim alır ve algoritmalar tarafından daha fazla kişiye gösterilir. Algoritmalar bazen ön yargılı olabilir. Onları tasarlayan kişilerin veya kullanılan veri setlerinin ön yargılarını yansıtabilir. Bu belirli kaynakların öne çıkmasına ve diğer bakış açılarını temsil eden içeriklerin geri planda kalmasına sebep olabilir. Örneğin algoritmaların sahip olduğu ön yargılar toplumsal eşitsizlikleri ve ayrımcılığı pekiştirebilir. Algoritmalar otomatik bot hesaplar veya organize troll ağları tarafından manipüle edilebilir. Bot hesaplar sahte etkileşimler yaratmak ve belli bir anlatıyı ön plana çıkarmak amacıyla kullanılır. Örneğin siyasi kampanyalar sırasında belli bir adaya destek veren binlerce bot hesap oluşturularak kamuoyunun yönlendirilmesi sağlanabilir. Troller ise kasıtlı olarak yanlış bilgi yayarak toplumsal bölünmeleri derinleştirebilir. Bir örnek daha verebiliriz. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın 1 Haziran 2017'de Paris Anlaşması'ndan çekilme duyurusunun yapıldığı dönemdeki bir çalışmaya göre şüpheli botlar orijinal tweetlerin yaklaşık %25'inden sorumlu.
Ayrıca şüpheli botların bazı konu alanlarında diğerlerinden daha sık yer aldıkları ve özellikle iklim değişikliğinin gerçekliği ya da önemi hakkında yapılan araştırmaları sorgulayan inkar söylemleri üzerine yoğunlaştıkları tespit edildi. Bu yapılar belirli içeriklerin yapay biçimde öne çıkarılmasını sağlar. Yapay olarak oluşturulan trendler içeriklerin meşruiyetini artırır ve geniş kitleler üzerinde etki yaratır. Yanlış bilgiye karşı bireysel olarak alınan önlemlerin yanı sıra sosyal medya platformlarının da sorumluluk alması gerekiyor. Peki artık günlük yaşamımızın önemli bir parçası haline gelen bu platformlar yanlış bilgilerle mücadele etmek adına ne gibi adımlar atabilir? Sosyal medya platformları doğru bilgiyi önceliklendirmek, kullanıcıları bilinçlendirmek ve yanlış bilgiyle mücadele etmek için çeşitli önlemler alabilirler. Örneğin doğrulama sistemleri ve kullanıcıları uyarıcı etiketler eklemek, şüpheli içerikleri işaretlemek veya paylaşmadan önce doğrulama hatırlatmaları yapmak bu önlemler arasında sayılabilir. Platformlar doğruluğu teyit edilmiş içerikleri daha görünür hale getirebilir ve yanlış bilgi tespit edildiğinde içeriklerin görünürlüğünü kısıtlayabilir. Ayrıca kullanıcıların doğrulama yapmaları gerektiğini hatırlatan uyarılar eklenebilir. Platformların önemli roller üstlendiği tartışmasız bir gerçek. Bu konuda bazen iyi uygulama örneklerinin hayata geçirildiğini de söyleyebiliriz. Ama yine de platformların nasıl bir tutum izleyeceği ve gerçekten ne kadar sorumluluk alacağının dikkatle takip edilmesi gerekiyor. Bu yüzden bağımsız denetim mekanizmalarına olan ihtiyaç devam ediyor.